Smeagol'un evine hoş geldiniz. Bu videomuzda koleksiyonun yine efsane parçalarından birini göreceğiz. Piyasanın ender ürünlerinden, çok bilinmeyen ürünlerinden ama belki de en şıklarından birisi. Burada hemen parantez açıyoruz. Uğur'a ve Burak'a bana bu hediyeyi verdikleri için burada tekrar teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz güzel bir jestti. Hala hatırladığım vakit gülümsediğim bir gecedir o yemek yediğimiz gece. Çok şık bir ürün, çok güzel bir ürün. Bununla ilgili bazı şeyler konuşacağız. Ondan ama ilk önce videoya başlarken bir Gandalf-Bilbo ikilisini inceleyeceğiz. Daha sonrasında o ünlü soru neden yüzüğü kartallarla götürmedileri araya sıkıştıracağız. Ve daha sonrasında da ürünümüzü inceleyerek videoyu tamamlayacağız. Smeagol'un evini takip etmeyi, üye olmayı, videolarını beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum ve videoya başlıyorum. Ürünümüzün adının eski arkadaşların buluşması olmasından dolayı Gandalf Bilbo, işte Gandalf Frodo gibi ikililerin o birbirlerini tercih etmesi, o ilişkiler, neden Gandalf'ın başka bir ırkı değil de Orta Dünya'nın belki de en bilinmeyen, en sessiz, fiziksel olarak hani bu konulara çok yatkın olmayan ırkını seçtiği üzerine birkaç teoriyi konuşmak, kendi fikirlerimi vermek istiyorum. Bu şekilde ilerleme taraftarıyım bu videoda. Sonuçta biliyoruz Erebor grubu için ilk tercihi olarak gidiyor. Bilbo ile o grubu tamamlıyor ve o sırada Bilbo vasıflarına baktığımız vakit çok fazla bu maceraya uygun bir karakter değil. Ama bir şekilde şapkadan tavşan çıkarır şekilde Gandalf Bilbo'dan bir kahraman yaratıyor ve işin komik tarafı o Bilbo'nun oraya gidişi artık kader veya nasıl adlandırılır bilmiyorum ama o tek yüzüğü bulmasıyla beraber gittikçe de karmaşık bir hale geliyor hikaye. Belki bu noktada Gandalf'ın yapmak istediği, ki bunu bir Ian McKellen'ın röportajında okumuştum, sokaktan birini seçmek istiyor diyor. Yani daha iddiasız, daha takım oyuncusu olan, bencil olmayan, egosuyla hareket etmeyecek birini gruba katıp oradaki o cücelerin belli açlıklarını dizginlemek istediğini varsayıyorum diyor. Bana en makul gelen açıklamalardan bu konuyla ilgili biri bu. Çünkü gerçekten hani cücelerin sonuçta tamam Sauron'un yüzükleriyle belki istenen kıvamda bir esaret yaşamıyor ama belli altın, mücevher gibi şeyler olan açlıkları ciddi artıyor. Erebor'un da zenginliği malum. Böyle bir göreve çıkarken belki de hani konuşabileceği, fikirleri paylaşabileceği ya da klasik Gandalf tarzı olan alttan bazı planları gerçekleştirmek için kullanacağı bir karakter olarak düşünüp Hobbit seçiyor bu görevi tamamlamak için ya da grubu tamamlamak için. Zaten genel olarak kendisinin Hobbitlere karşı bir sevgisi ve sempatisi olduğunu da her iki hikayede çok net görüyoruz. Şimdi bu noktada bir teoriden yine bahsedeceğim. Yine okuduğum bir forumda, bir blogda Gandalf'ın, o Maiar'ın Hobbitleri yarattığı, onun halkı olduğu, o yüzden de bu kadar çok güvenerek veya işte kendi rahat hissederek gittiği iddiası vardı ama hani baktığımızda yani Aule bile Eru'ya çarpmadan kendi ırkını yaratamazken arada bir Maiar'ın, ki daha düşük level birinden bahsediyoruz, çıkıp da hani kendi ırkını kimseye göstermeden yaratması, orada bir medeniyet oluşturmak, hatta yani haritada kayıp olarak varsayılsalar dahi ya oldukları o oluşumu kimseye çaktırmadan yapması bana çok mümkün gelmiyor. O yüzden çok üstüne durmamızın da gerektiği bir teori olarak görmüyorum bunu. Daha sonrasında şimdi biraz buradaki enstantaneden, dioramadan da bahsediyorum. Şimdi 3 kez biliyorsunuz Bilbo ve daha doğrusu 3 kez o şairi ziyaret ediyor Gandalf. İlkinde Hobbit o macera ayrı Erebor grubunda yapıyor bu işi. Daha sonra Balin'le beraber görev bittikten sonra ziyaret için bir kez daha Bilbo'nun yanına gidiyor Gandalf. Ve 3. gelişi 111. yaş gününü kutlamak amaçlı. Burada gelişen olayların sonunda da o yüzüğün ne yüzüğü ya da kimin yüzüğü olduğunu anlıyor Gandalf. Daha önceden Bilbo'da bir yüzük olduğunu biliyor zaten. Yani hikayenin içinde cücelerde öğreniyor birçoğu ama Orta Dünya'da o kadar çok büyülü yüzük var ki yani onun tek yüzük olduğuna kimse ihtimal vermiyor. Tabii bunun bir sebebi de Bilbo'nun yıllar içinde belki de yüzüğün hani etkilediği karakterler arasında
Frodo'yu çıkarırsak. En böyle normal hayatına devam eden, böyle çok anormal bir saplantı geliştirmeyen, sadece geç yaşlanma özelliği gösteren bir karakter haline geliyor. Ayrıca Bilbo'yla Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde tanıştığımızda, filmden bahsediyorum burada. Çünkü hani ürün de filme çok net bir referans. Ian Holm'le Ian McKellen, iki efsane İngiliz tiyatrocunun gayet net görsellerin olduğu bir üründen bahsediyoruz. Bu noktada o yüzüğün önemsenmemesini o Bilbo'nun mülayim yapısına veriyorum ben. Daha sonrasında işte doğal olarak o yüzüğü Frodo'ya bırakmasını istediğinde Gandalf bir iki aykırı hareket alıyor ama onun dışında sonuca vardığımızda yine gayet sakin, sessiz bir şekilde kendinden isteyeni yapıyor. Sonuçta kan bağından dolayı olsa gerek Frodo da aynı başarıyla aslına bakarsanız bu görevi yerine getiriyor. Bu noktada hani baktığımızda belki de Gandalf'ın Hobbitlere güveniyor olmasının sebebi onların bu yüzüğe karşı olan bağımlılıklarının kendilerinde çok büyük bozulmalara yol açmaması bence. Bu noktadan hızlı bir şekilde o efsane soruya geçelim. Yüzüğü neden kartallarla götürmediler? Şimdi gelelim o efsane soruya, yüzüğü neden kartallarla götürmediler? Aslında çok ciddiye aldığım bir soru değil, açık söyleyeyim. Yani aslında vakitte çok kaybetmek istediğim bir konu da değil ama sonuçta çok karşılaştığım, acayip çok da geyiği dönen bir konu olduğu için burada değinmek istedim olaya. Hikayeye baktığımız vakit burada ciddiye alıp bir açıklama yapacağım. İlk başlangıcımız şudur. Kartallar Denizi o grup Gwaihir diye bir yöneticiden oluşan bir kültür, aslında öyle bir taksi, dolmuş denilebilir. Yani çağırıyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz, geliyorlar, kullanıyorsunuz, öyle bir durum yok. Kendileri Manwë'nin hizmetkarları ve o bir şeye onu olur dediği vakit onu yapıyorlar. Gandalf'ın yardımına her geldiklerinde bir onay mekanizması çalışıyor. Öyle her istediğinizde işte onları çağırıp oraya gidiyorum, buraya geliyorum, beni oraya indirin, buraya götürün gibi bir durum yok. Konuştukları bir dil var, kendi kültürleri var. Aslında bunlar bir grup, bir oluşum. Sonuç olarak da özellikle kendi iradeleri olduğu için Orta Dünya'daki hiçbir ırkın binek hayvanı olmak istemiyorlar. Bunu da çok net belirtiyorlar. Bu yüzden de kendileri öyle her istediğinizde gelip sizi bir yere götürmüyor. Manwë burada tarafsız bir karakter Orta Dünya'daki bu macerada. O yüzden de onun da sonucu değiştirecek bir müdahale yapma izni yok zaten. İlk başta böyle bir açıklama getirebiliriz. Daha sonrasında şimdi Orta Dünya topografisine baktığınızda, yapısına baktığınızda, biraz Tolkien dünyasını gözlemlediğinizde aslında çok fazla teori üretmenize izin veren şeyler yapmıyor Tolkien. O Birinci Dünya Savaşı'ndaki o siper çatışma tecrübesi, orada yaşadığı, gördüğü trajediler, işte oradaki o ruhsal durum, yapı itibariyle dikkat ederseniz hikayedeki iyi karakterler özellikle ölürken inanılmaz kahramanlıklar yaparak gidiyorlar hikayeden. O yüzden hani Tolkien böyle size çok yorum yapacak, üzerine teori üreteceğiniz şeyler bırakmıyor tamamladığı işlerde. Eksik yerlerle ilgili bazı şeyleri konuşmak okey ama onun dışında hikayenin akışının içinde ya böyle değil de şöyle olsaydı dediğiniz vakit bütün yapıyı değiştiriyorsunuz. Yani bu tür popüler sorular çok fazla var. İşte şu olsaydı, bu yoksa bu böyle, şu böyle diye bazı sorular var. Buralara baktığınız vakit hikayenin o standart giden o sağlam yapısının içinde çok ciddi değişiklikler oluyor ve aslına bakarsanız hikaye aynen devam edemiyor o sorulan sorular sonucunda. Şimdi bunu incelediğimizde o topografinin içinde, o coğrafyada zaten ana karakter, o kötü karakter çok kuvvetli bir karakter. Eğer o yüzüğü eline geçirip birleşimi tamamladığı anda, o gücünü aktardığı nesneye aldığı anda artık durdurulamaza yakın bir noktaya geliyor. Zaten Nazgûl'ler var, her dakika, her saniye bu yüzüğü bulma ateşiyle yanan ruhları zaten devamlı o yüzüğün varlığını hissediyor ve devamlı onun arayışındalar. Aynı zamanda Sauron o dönemde yanına çok sağlam bir ortak alıyor, Saruman'ı alıyor, ciddi casusları olan, o coğrafyanın, o haritanın her yerinde olan şeyleri hakim olan, bilen, gören
ve o yapıyı avucun içi gibi ezberlemiş birinden bahsediyoruz. Çok kuvvetli rakipleriniz var. Ve bu yüzüğü yok etmek için gittiğiniz yer Sauron'un ayağının dibi. Yerleştiği, o oturduğu kalenin içinde yok etmeniz gerekiyor bu yüzüğü. Buraya da bu şekilde binip kocaman kuşlarla havadan böyle herkesin göreceği şekilde ortalık yerde tıngır mıngır gitmeniz biraz zor. Çünkü eskaza yakalanırsanız sonuçlar gerçekten korkunç. Ortaya çıkacak olan şeyler belki de başa çıkamayacağınız noktalara geliyor. Bu durumda da bakıyoruz elimizde ne var? Yıllardır bu yüzüğü taşıdığı halde kendisindeki değişim çok ciddi olmayan bir Bilbo, iyi bir referans. Yani hobbitler bir şekilde yüzük için kullanılabilir. Bu noktada hobbitlerin kullanılmasını da tartışabiliriz. Apayrı bir konu ama bunu tartışabiliriz gerçekten. Niye? Çünkü hani evet vasıf olarak fiziksel yapı itibariyle bu tür uğraşlara çok uygun bir ırktan bahsetmiyoruz ama mental tarafına geldiğimizde görülen o ki yüzük onları çok fazla yıpratmıyor. Tam yıpratıyor ama bir böyle anormal hareketler ortaya çıkmıyor. Çok böyle yine kontrollerini bir şekilde tutuyorlar. Smeagol burada nereye giriyor diyorsunuz. Smeagol bir hobbit ırkı akrabası, Stúr denen bir gruptan. Ondaki etki belki biraz daha radikal gözükebilir. Ama işte Bilbo referansından Frodo iyi bir taşıyıcı bu açıdan baktığımızda. Ayrıca oldukça küçükler, çok fazla bilinen bir ırk değiller. Hiç kimsenin haberi olmadığı zamanlar var. Hobbit diye bir ırkı bilmeyen topluluklar var Orta Dünya'da. O yüzden de böyle önemli bir şeyi bu kadar gösterişsiz bir grupla götürüp yok etmeye çalışmak makul. Son bölümde belki bir sıkıntı yaşanma şansı var ama yine de denemeye değer bir plan olarak görüyorum ben. Ayrıyeten şöyle bir bu noktada bir teoriyi de sunmak isterim. Aslında bir yorumdur bu arada. İnternette bulabileceğiniz birçok yerde konuşulan bir konu. Aslında Gandalf'ın aklında kartalları kullanmak olduğu, Rohan geçtiğine kadar olan bölümü bu şekilde Elrond'un konseyindeki belirlenmiş grupla devam edip ondan sonra son bölümde kartallarla artık hani zaten ortaya çıkacakları varsayımıyla hızlı hareket etmek üzere bir plan yaptığı ve bunu da kimseyle paylaşmadığı gibi bir yorum var grup dışındakilerle. Ancak biliyoruz ki o Caradhras bölgesinde yaşadığı sıkıntıdan sonra belki Frodo'nun biraz da tecrübesizliğiyle fikir veren tek kişiye uyup Moria'ya girip orada köprüden düşmesiyle Khazad-dûm'da bu hikaye farklı bir noktaya geliyor. Oradaki hatta Fly you fools ifadesinin hani plana sadık kalın gibi bir ifade olduğu iddiası da var. Ancak Gandalf'ın grubun dışında kalmasıyla yaşanan o panik, o dakikaki lider karakter eksikliği ki o zaman Aragorn'la Boromir aynı ırk, bir tanesi tahtın varisi, haklı varisi, diğeri tahtın gözetimini yapan kişinin oğlu. Aslında orada bir güç çatışması var. Aragorn'un çok net öne çıkmasını engelleyen bir nokta. Legolas çok tecrübeli bir elf değil. Gimli keza zaten cücelerin taktiksel zekası olarak o konuda çok fazla bir tecrübesi olmadığını da biliyoruz. Geriye kalanlar da hobbitler. Zaten hiç böyle bir mücadeleye, böyle bir maceraya girmemiş kişiler. Doğal olarak ne oluyor? Gandalf geri geliyor ama beyaz geliyor. Adını bile hatırlamazken planı hatırlaması zaten mümkün olmadığı için bu alternatifin bu şekilde sonlandığına dair bir de teori mevcut bu arada. Bu noktada tahminimce aklınızdaki soruya iyi kötü ciddiye almış bir şekilde bir cevap verdiğimi düşünüyorum. Kendi adıma tekrar söylüyorum, soruyu hiçbir zaman ciddiye almadım. Hep bir böyle hani klasik geyik muhabbeti olduğunu düşünmüşümdür. En kuvvetli rakibinizin sizi en rahat görebileceği şekilde çok istediği bir nesneyi yok etmeye gitmeniz çok da iyi bir fikir değil bence. Çünkü okla veya Nazgul veya Felbeast'lerin herhangi bir saldırısıyla ölebilecek yaratıklar kartallar. Ayrıca ben de kendi teorimi kurayım. Son bölüme geldiğinizde artık sizi görüyor, yüzüğün konuşma yeteneği var, aklınıza giriyor, sizi bir şekilde yoldan çıkarmak için tekliflerde bulunuyor. Boromir gibi büyük bir savaşçıyı yoldan çıkartabiliyor. Çok kısa bir sekansta 2 kere yüzük isteğiyle saldırganlaşan bir Boromir görüyoruz. İşte yüzüğü eline bile almak istemeyen bir Gandalf var karşımızda. Bu durumda o yüzüğün kartalların da aklına girebilme şansı olduğunu düşünüyorum ben.
Tam yok etmeye gidiyoruz derken kartalın üzerine bir bakmışsınız Sauron'la baş başa oturuyorsunuz orada. Hiç eğlenceli bir durum olmasa gerek. O açıdan sanırım bu soruyu çeşitlendirerek cevapladığımı düşünüyorum. Artık ürünümüze bakma zamanı geldiği fikrindeyim. Sıra geldi ürünümüze. Yine Tolkien ürünleri arasında gerçekten efsane bir heykel bu. Daha doğrusu duvar plakası. Bayağı ciddi detayları olan, iyi işlenmiş, oldukça uğraşılmış bir üründen bahsediyoruz. Heykeltıraşımız Virginia Lee. Sideshow Collectibles ve Weta Workshop ortak etiketiyle 2004 yılında piyasaya sürülüyor bu ürün. 4000 limitli, benim elimde 1725 numaralı heykel var. Ürünümüzün yüksekliği 25 santim, genişliği 40 santim. Yaklaşık 2,5-3 kiloluk bir ağırlığı var. eBay'de ben videoyu çekerken baktığımda ben bulamadım. Belki daha sonra konmuştur ancak gerek ağırlığı gerek boyutunu düşündüğümüz vakit kargo ücreti oldukça sağlam çıkacaktır. Ancak yani ürüne baktığımızda koleksiyon yapıyorum diyorsanız ve fırsatını yakalarsanız bu da yine %100 tavsiye ettiğim ürünlerden. Çünkü gerçekten detaylı. O Shire'da Bilbo'nun o 111. doğum günü öncesindeki o evinin ön tarafındaki bahçe çok iyi yansıtılmış. Yapraklar, çiçekler, o 3 boyut efekti gerçekten çok güzel. Birçok heykelde olduğu gibi burada da tabii Ian McKellen ve Ian Holm çok güzel pozlanmış. Yüzleri çok benziyor, mimikleri, o jestleri gerçekten etkileyici. O birbirlerine karşı duydukları saygı ve sevgiyi de çok iyi yansıtan bir heykel olduğunu düşünüyorum ben. Ayrıyeten bir detay vermek isterim. Gandalf'ın o sivri şapkası heykelin üst tarafına taşıyor. Bana çok ilginç bir detay olarak gelmişti. Ve sopa bayağı bir dışarıdadır heykele göre. Resmen ayrı bir parça gibi duruyor. İşte çiçekler, camındaki yapı, o kapıdaki yapı bayağı ciddi detayları olan çok başarılı çalışılmış bir heykelden bahsediyoruz burada. Gayet baktığımız vakit şık, dediğim gibi ağır, eğer bir duvarda sergilemek isterseniz çok ciddi derecede sağlam bir konstrüksiyon kurmanız gerek. Özellikle bu parçalarla gelen özel o montaj şeyleri vardır, içine dübelleri vardır, vidalar vardır. Onları kullanmakta fayda var. Çünkü firmalar kendi ürünlerini çıkartırken bu tür hesaplamaları yaparak çıkartıyorlar bildiğim kadarıyla. Orijinal adı Meeting of Old Friends ürünümüzün, eğer aramak isterseniz. Bunu hani eski dostların buluşması gibi çevirebiliriz Türkçe'ye. Gerçekten elit, hoş ve böyle koleksiyonun özel parçalarından biri. Bu noktada tekrar Heroes Select'e Uğur ve Burak'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ciddi bir jestti bu. Çok güzel bir hediyeydi. Buradan bir kez daha teşekkür etmek isterim kendilerine. Ürünümüzü de tanıdığımıza göre artık videomuzun sonuna geldik. Smeagol'un evini takibe devam edin, üye olun, videolarımızı beğenin, bizimle kalın. Smeagol'un evinden hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.